Galatasaray için çok kritik bir galibiyetle bitti ligin ilk yarısı. Kesinlikle. Kasımpaşa karşısında 3-0'lık net bir skor. Ve liderlik geldi bu skorla. Ama hani elimizdeki kaynaklara, tüm o spor programlarına, maç sonu analizlerine bakınca Evet, evet. bu maçın sadece 3 puandan ibaret olmadığını çok net görüyoruz. Çok daha fazlası. Değil mi? Yani bir anda Mauro Icardi'nin adını kulüp tarihine yazdırması var. Altın harflerle. Diğer yanda Lucas Torreira'nın o yani insanüstü performansı ve en ilginci takım galibiyet sarhoşluğuna kapılmadan hemen transfer için kolları sıvamış. Aynen öyle. Bugün seninle birlikte bu maçın biraz satır aralarını okuyalım. Galatasaray sezonun geri kalanı için ne sinyaller veriyor, derinlemesine bir bakalım diyorum. Harika bir çerçeve çizdin. Çünkü bu galibiyet özellikle takımın sakatlıklarla boğuştuğu, yorgunluğun artık hissedildiği bir dönemin sonunda geldi. Tam bir karakter testiydi yani. Tam olarak öyle. Analizlerin de ortak noktası bu zaten. Yani başarıyı sadece yıldızların parlamasına değil, Okan Buruk'un kurduğu sisteme ve o kriz yönetimine bağlıyorlar. İstersen sahanın içinden başlayalım, o bireysel performanslardan. Harika olur. O zaman direkt manşetten başlayalım. Mauro Icardi. Icardi. Attığı golle Galatasaray tarihinde efsanevi Görge Hacı'yı geride bıraktı ve kulübün en golcü yabancı oyuncusu oldu. Bu sadece bir rekor değil, hani kaynaklarda da altı çiziliyor, taraftarlar arasında büyük bir tartışma başlattı. Tatlı bir tartışma. Tarihin en iyisi kim? Aynen öyle. Hacı mı, Icardi mi? İşte bu tartışma aslında çok katmanlı. Yani yorumcular da bunu ikiye ayırıyor. Bir yanda Hagi var, Bir maestro. bir maestro, evet, takımı tek başına alıp başka bir seviyeye taşıyan bir lider. Oyunun her anında onun dehasını görürdünüz. Doğru. Diğer yanda ise Icardi var. O daha çok modern futbolun bir prototipi gibi. Kusursuz bir bitirici. Tam bir avcı. Ceza sahası avcısı. Kesinlikle. Yani yorumcuların birleştiği nokta şu, elma ile armudu karşılaştırıyoruz aslında. Biri orkestra şefi, diğeri o orkestranın en inanılmaz solisti. Bu karşılaştırma bile aslında futbolun ne kadar değiştiğini gösteriyor. Tam olarak onu gösteriyor. Peki, bu rekorun zamanlaması, o da çok manidar değil mi? Tam Icardi'nin geleceğe masadayken, yüksek maaşı, sözleşmesinin sonuna yaklaşması, Hı hı. maç sonu programlarında çok konuşuldu. Bu rekorun olası bir yeni sözleşme pazarlığında Icardi'nin elini ne kadar güçlendireceği. Çok yerinde bir tespit. Yani attığı golle adeta ben bu kulübün tarihine geçtim, benim değerim bu mesajı verdi yönetime. Kesinlikle. Bu rekor sadece manevi değil, artık somut bir pazarlık kozu. Yönetimin önünde de zor bir karar var. Ama bak, Icardi bu tarihi anı yaşarken sahanın başka bir yerinde maçı ilmek ilmek dokuyan biri vardı. Ona gelmesek olmaz. Onu atlamak büyük haksızlık olur. Lucas Torreira. Ya, maçı izlerken ben yoruldum onun yerine. Haha. Kaynaklardaki istatistikler akıl almaz. 84 kez topla buluşmuş ve %99, %99 pas isabeti. bu inanılmaz bir oran. Ama en çarpıcı an neydi biliyor musun? Maç 3-0, dakika 90 plus 2, Evet. Torreira hala rakip ceza sahası önünde pres yapıyordu. O jandarma benzetmesi cuk oturuyor sanırım. Tam olarak o. Bu jandarma rolü takımın oyun felsefesi için o kadar hayati ki Torreira'nın o bitmek bilmeyen enerjisi, top kazanma becerisi önündeki hücumcuların savunma yükünü alıyor. Onları özgürleştiriyor. Aynen öyle. Tamamen yaratıcılıklarına odaklanmalarını sağlıyor. O takımın denge noktası. Fakat Ama analizlerde gözden kaçırılmaması gereken bir detay var. Maçın bir anında ikinci sarı kartı görebileceği bir pozisyon yaşandı. Rakibin ayağına bastı. evet hatırlıyorum o anı. Çok tartışıldı. Hakem devam dedi ama orada bir sarı kart çıksaydı maçın son bölümü bambaşka bir senaryoya dönebilirdi. Kesinlikle. Bu da maçın kırılma anlarından biri olarak not edilmiş kaynaklarda. Şanslı bir andı Galatasaray için. Şanslı bir anda diyebiliriz. Peki bu yabancı yıldızlar bu kadar parlarken yerli oyuncuların katkısı ne durumda? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Özellikle Barış Alper Yılmaz. O asist, O asist neydi öyle ya? yani o asist tek başına bir maç özeti gibiydi resmen. Orta sahanın gerisinden topu alıp yaklaşık 60 metre sürüyor ve sonunda Icardi'ye al da at diyor. Hız ölçümleri falan yapılmış. 35-36 kilometre hıza ulaştığı söyleniyor o depar sırasında. Bu
Yani Avrupa'nın en elit beklerinin, kanat oyuncularının hızı. Ama Barış Alper'i özel kılan sadece hızı değil. Bu sezon takımın asist kralı olması. Evet, o çok ilginç. Bu onun oyun görüşünün, karar verme mekanizmasının ne kadar geliştiğini gösteriyor bize. Bir de o çok yönlülüğü var. Okan Buruk onu adeta bir İsviçre çakısı gibi kullanıyor. Her yerde. Sağ bek, sol bek, sağa açık, sola açık, hatta santrifor oynadı. Bu bir hoca için inanılmaz bir lüks olmalı. Kesinlikle. Bu taktiksel esneklik, Okan Buruk'un maç içinde rakibe göre hamle yapma şansını müthiş arttırıyor. Bir de Yunus Akgün, Yunus Akgün sakatlıktan döndü ve döner dönmez fark yarattı. Bir gol, bir asist. ona küçük Maradona yakıştırması yapıldı hatta. Evet, bazı yorumcular topla o yumuşak ilişkisi, çabukluğu nedeniyle bu yakıştırmayı yaptı. Özellikle asistinden önce rakibinden topu presle kapması, O çok değerliydi. onun sadece yetenekli değil, ne kadar istekli olduğunu da gösteriyor. Bu iki oyuncunun performansı sanırım mesajını da veriyor. Galatasaray'ın başarısı sadece o yüksek maaşlı yabancı transferlerine bağlı değil. Tam olarak öyle. Bu, takımın yerli çekirdeğinin ne kadar değerli olduğunu ve doğru bir planlamayla bu oyunculardan maksimum verimin nasıl alınabileceğini gösteriyor. Yunus'un yaratıcılığı, kapalı savunmalara karşı yeni bir anahtar sunmuş gibi duruyor takıma. Peki bu kadar çok bireysel parlama var. Bir yanda rekor kıran süperstar, diğer yanda Dinamo gibi bir orta saha, bir de patlama yapan gençler. Bu kimyayı korumak zor olmalı. Kaynaklar bu dengeyi sağlayan kişi olarak Okan Buruk'u işaret ediyor. Bu ego yönetimi hakkında ne gibi ipuçları var? İşte işin en kritik kısmı burası. Yorumcuların üzerinde durduğu temel konu Okan Buruk'un bu yıldızlar topluluğunu bir takım gibi oynatabilmesi. Hı hı. Galatasaray'ın bu kadar çok sakat oyuncusu varken, bazı kilit isimleri formsuzken ligin ilk yarısını lider bitirmesi, Bu çok önemli bir başarı. bu bireysel yeteneklerin ötesinde işleyen bir sistemin ve çok sağlam bir teknik adam yönetiminin kanıtı. Buruk'un başarısı, kriz anlarında dışarıdan çözüm aramak yerine elindeki malzemeden yeni çözümler üretmesi. Barış Alper'i beke çekmesi bunun en net örneği. Çok doğru. Peki takımı bu kadar iyi giderken, liderken, Okan Buruk'un maç sonunda net bir şekilde transfer istiyoruz demesi, bu bana çok ilginç geldi. Bu bir lüks arayışı mı yoksa kaynakların işaret ettiği gibi gerçek bir zorunluluk mu? Bu bir lüks değil, bence tam bir ileri görüşlülük. Analizlerde belirtilen ortak görüş şu, Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti geçen sezondan ders almış. Dar rotasyonun bedelini. Evet, özellikle Avrupa kulvarında da ilerlerken dar bir rotasyonla yakalanmanın ne kadar yıpratıcı olduğunu gördüler. O yüzden bu transfer talebi bir panik değil, tamamen planlamanın bir parçası. Anladım. Amaç, hem lig maratonu hem de olası bir Şampiyonlar Ligi son 16 turu için kadroya derinlik ve alternatif katmak. Peki hangi bölgeler öne çıkıyor? Hani mutlaka takviye yapılmalı denilen pozisyonlar neler? 3 ana bölge var. Birincisi, Torreira'nın yanına veya onu yedekleyebilecek, yine onun gibi kesici özelliklere sahip, dinamik bir 6 numara. Çünkü o olmayınca orta saha düşüyor. Kesinlikle. Ne kadar düştüğünü gördük önceki maçlarda. İkincisi, hem sol bek hem de stoper oynayabilen, yani savunmada joker gibi kullanılabilecek çok yönlü bir oyuncu. Bu da Okan Buruk'un esnekliğini artırır. Aynen öyle. Üçüncüsü de skora direkt etki edebilen, adam eksiltebilen bir kanat oyuncusu. Analizlerde bazı spesifik isimler de geçiyor. Bir anda Göztepe'den genç yetenek Anthony Deniz gibi bir potansiyel yatırım. Evet, Diğer yanda da kulübün uzun süredir hayali olan Hakan Çalhanoğlu ismi fısıldanıyor yine. Bu iki isim aslında iki farklı transfer stratejisine işaret ediyor gibi, değil mi? kesinlikle. Bu iki isim kulübün transfer vizyonunun iki farklı yönünü gösteriyor. Anthony Deniz, geleceğe yönelik, potansiyeli yüksek, maliyeti daha makul bir yatırım. Hani alıp, parlatıp, daha büyük bir karla satma planı. Hı hı. Hakan Çalhanoğlu ise tamamen bir prestij ve hazır katkı transferi olur. O takıma sadece saha içinde değil, liderlik ve tecrübe anlamında da seviye atlatır. Ama tabii maliyeti çok yüksek olur. Çok yüksek. Dersek o zaman Galatasaray'ın bu Kasımpaşa zaferi, Icardi'nin rekoruyla tarihi bir anlama büründü. Kesinlikle. Torreira'nın kusursuz performansı takımın omurgasının ne kadar sağlam olduğunu gösterdi ve bu galibiyetin hemen ardından gelen transfer sinyalleri de kulübün rehavete kapırmadan geleceğe ne kadar ciddiyetle planladığının kanıtı oldu. Ve bu durum önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor aslında.
Hani başta konuştuğumuz, kaynaklarda da uzun uzun tartışılan o Icardi ve Hagi karşılaştırmasına dönersek, Evet. belki de asıl sormamız gereken soru şu: bir efsanenin yeri dolar mı dolmaz mı değil de modern futbol artık ne tür efsaneler yaratıyor? O güzel soru. Hagi her şeyi kendi etrafında şekillendiren bir maestroydu, bir saha içi dehasıydı. Icardi ise bu hiper uzmanlık çağının bir ürünü. Görev tanımı belli ve bunu kusursuzca yerine getiren karmaşık bir makinenin en ölümcül parçası, En verimli parçası. en verimli parçası. Sana şunu sormak istiyorum ve dinleyicilerimize de. Sizce günümüz futbolunda efsane olmak ne anlama geliyor? Hagi gibi tek kişilik bir sanat gösterisi sunmak mı? Yoksa Icardi gibi bir sistemin en mükemmel tamamlayıcısı olmak mı? Bu üzerine düşünülecek çok keyifli bir soru gerçekten.